ABD Patriot vermeyince S-400'ü almak durumunda kalan Türkiye'nin yakın zamanda ikisine de ihtiyacı kalmayacak. Patriot'a da S-400'e de ihtiyacı ortadan kaldıracak hava savunma sistemi Hisar projesinde kritik bir eşik daha aşıldı. Savunmadaki Türkler programı yerli S-400 olarak da adlandırılan Siper'e giden süreçteki son adımın detaylarını gündeme aldı. Hava, kara ve deniz araçlarıyla savaş gemisi ve uçağı derken Türkiye savunmadaki en kritik eşiklerden birini daha aştı. Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği, Türkiye'nin ise ABD'nin vermemesi üzerine Rusya'dan S-400 olarak satın aldığı hava savunma sistemleri 3 aşamalı olarak bu sefer yerli imkanlarla hayata geçiriliyor. Hisar ismiyle başlatılan ve 3. aşamasında Siper olarak yoluna devam edecek olan projenin ilk ayağında teslimatlar gerçekleştirildi. Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan Hisar A, yapılan testlerde yüksek hızlı hedef uçağı uzak menzilde başarıyla imha etmiş ve projenin ilk ayağında seri üretim faaliyetlerine başlanmıştı. Bu gelişmenin üzerinden aylar sonra yerli hava savunma sistemine ilişkin heyecanlandıran açıklamaysa Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 30 Mart 2021 tarihinde başlayan Hisar A projesi kapsamındaki füzelerin fırlatma, taşıma, muayene ve kabul faaliyetlerinin 5 Nisan 2021 tarihinde tamamlandığı kaydedildi. Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan Milli Hava Savunma Sistemi Hisar'ın envantere alınması ve TSK'nın ihtiyaçlarını karşılaması için 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağı projeye destek veriyor. Hisar projeleri kapsamında füzelerdeki yüksek etkinlik kabiliyetine sahip harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştiriliyor. TSK'ya teslimleri yapılan önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan Hisar A, sahada 360 derece etkinlik sağlayabiliyor. Hava savunmasının ilk ayağında yer alan sistem 6 hedefe de aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor. Hisar A, sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor. Hisar A'nın ayrıca hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri de bulunuyor. Çift kademeli roket motoruna sahip füze sisteminde ataletsel navigasyon ve kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlıkta yer alıyor. Öte yandan projenin ikinci ayağında yer alan Hisar O'da da son testler gerçekleştirildikten sonra seri üretim sürecinin startı verildi. Orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere nokta ve bölge hava savunması kapsamında geliştirilen Hisar O'nun önleme menzili ise 25 kilometreye kadar çıkıyor. Sistemin sabit ve döner kanatlı hava araçları, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelerin oluşturduğu tehditleri her türlü hava koşulunda bertaraf etmesi hedefleniyor. Hisar O'nun 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor. Projenin en kritik ayağında yer alan ve S-400 ile Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemi olan Hisar U ise Türkiye'nin milli imkanlarla yürüttüğü hava savunma projesinin son üyesi olacak. 150 kilometre menzile sahip olacak Hisar U, Siper olarak adlandırılacak ve sistem havadaki bütün hedeflere karşı etkili olacak. Hisar A ile Hisar O sistemlerinde olduğu gibi dikey atış yeteneğine sahip olacak Hisar U, dikey atış esnasında azami etkinlik sağlayan çift darbeli motora ve aktif radar arayıcıyla görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa da sahip olacak. S-400'lerin yerini alması beklenen sistemin dikey atım yeteneği sayesinde kara platformlarına ek olarak deniz platformlarında da kullanılabileceği değerlendiriliyor. İlk prototip çalışmasının 2022'de tamamlanması öngörülen Siper'in 2025-2026 yıllarında envantere gireceği öngörülüyor. Hisar U devreye girdiğinde Türkiye S-400 ve Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemini kendisi üretebilen ülke haline gelecek. Hisar U'nun geliştirilmesinin ardından daha uzun menzilli füze sistemi için çalışmalar da devam edecek. Türk mühendislerin Siper'de kısa sürede çok etkili değişimlere imza atması bekleniyor.